Hayat Ağacı'ndan herkese merhaba. Dostluk ve arkadaşlık bağları hayatımızdaki en derin bağlardan biridir. Çünkü bunlar karşılıklı güven, koşulsuz destek ve özveriyle oluşturulabilen şeylerdir. Facebook'ta, Twitter'da veya başka bir sosyal mecrada 1000 tane arkadaşınızın olması çok da önemli bir şey değildir. Bu sanal listeler biraz önce saydığımız güven, özveri ve koşulsuz destek gibi hasletlerden yoksundur. Karşılıklı oturup konuşabileceğiniz, dertleşebileceğiniz, beraber takılabileceğiniz, gerçekten arkadaşım ya da dostum diyebileceğiniz kişilerin sayısı çok daha azdır. Zeki insanlarda ise bu sayı daha da azdır. Genel olarak zeki diye kabul edilen insanların daha az arkadaşa sahip oldukları gözlenmiştir. Çünkü gerçek arkadaşlıklara sahip olmanın önemini daha iyi kavradıkları, derinden değer verdikleri düşünülmektedir. Ancak sadece bu kadar değil tabii ki. Zeki insanların neden az arkadaşa sahip olduklarıyla ilgili bir dizi sebep daha var. Bu videoda sizlere bu sebepleri sıralıyoruz. Ortalamanın üzerinde bir zekaya sahip kişiler, insanların kişilikleriyle ilgili bazı tespitleri daha kolay ve erken yapabilirler. Bu da birçoğundan uzak durma eğilimini beraberinde getirir. Yani sırf popülerlik uğruna sadece sosyal medyada ya da gerçek hayatta böyle insanlarla muhatap olmazlar. Onların zaman ayırmaya layık kişiler olup olmadıklarını enine boyuna irdelerler. Bazen yaptığınız eylemleriniz, fikirleriniz, düşünceleriniz arkadaşlarınızınkiyle çelişebilir. Sırf arkadaşlığı korumak adına bu fikirleri, düşünceleri ya da eylemleri terk ettiğiniz olabilir. Aslında bu bir özveride bulunmaktır. Değerli bir şeydir fakat aynı zamanda sizin özgürlüğünüzü kısıtlayan da bir şeydir. Ama zeki insanlar düşüncelerini, fikirlerini ifade etme özgürlüğünü arkadaşlığa tercih edebilirler. Zihinlerine bir sınırlama konmasından hoşlanmazlar. Her zaman söyleyecek bir şeyleri vardır ve açık fikirli oldukları için hem kendisinin hem de karşıdakinin her şeyi kolayca dile getirebilmesini isterler. Ortalama insanların gündemleri zeki insanların pek umurunda olmayan şeylerdir. Bu sebeple birçok arkadaş edinip onların gündemleriyle haşır neşir olmaktan, anlamsız diyaloglara girmekten pek hoşlanmazlar. Mesela bir futbol maçını, modadaki son trendleri, materyalist oyuncakları, magazin gündemini meşgul eden bir olayı saatlerce konuşabilecek tiplerden özenle uzak dururlar. Zeki kişileri çoğu zaman arkasına yaslanmış ve etrafındaki her şeyi gözlemlerken bulursunuz. Çünkü hayatı en iyi şekilde gözlemlemek onların iyi yaptığı bir şeydir. Bu sebeple sosyal medyadaki anlamsız paylaşımlara, televizyonlardaki skandallara, saygısızca davranışlara karşı umursamazdır ve bunlarla ilgili diyaloglara girmekten de itinayla kaçınırlar. Gözlemlediği hayatta daha fazlasını zaten görmektedir. Etrafta görmek istediği olumlu enerjiyi yaymak konusunda alçak gönüllü ve cesaret verici olabilir ancak hak etmeyen insanlara zaman ayırıp çaba sarf ettiği de pek görülmez. Zeki insanlar iyi bir gözlemci olduğu için hayatın yeterince dramatik olduğunu düşünür ve girdiği arkadaşlık ilişkilerinde yaşayabileceği dramatik ikilemleri fazladan bir yük olarak görür. Seçtiği arkadaşları frekansları uyuşan kişilerdir ve onların dışında bu çemberin içine pek kimseyi yaklaştırmazlar. Zeki insanlar bağımsız ve güçlü bir kişilik yapısına sahiptir. Ancak bunu kimseye kanıtlamak gibi bir endişe de taşımazlar. Hayatta küçücük şeyler için bile minnettarlık duyabilirler. Sahip oldukları şeyleri olamadıklarıyla kıyaslama hatasına pek düşmezler. Dolayısıyla hayata bu mantıkla bakan kişilerle pek yıldızları barışık değildir. Kendisinin değerli olduğunu düşünür ama bunu kimseye kanıtlama çabasına da girmez. Zeki insanlar fikirlerinin, düşüncelerinin uyuştuğu, bir fikir ayrılığında bile sorun yaşamayacağı arkadaşlarını özenle seçtiği için yeni arkadaşlar edinme ihtiyacı hissetmezler ve bu konuda çok isteksizdirler. Seçeceği yeni kişileri hayatına dahil ederken çok dikkatli davranırlar. Kendi değer yargılarıyla, dünyayı algılama şekilleriyle ne derece uyumlu olabileceklerini irdelerler. Yeni arkadaş adaylarının gündemlerinde farklı neler olduğunu çözebilmek için gerekirse onları gizli testlere de tabi tutabilirler. Zeki insanların az arkadaşa sahip olmasının kendileri dışında gelişen sebepleri de vardır. Bunlardan bir tanesi diğer insanların onları hesaba katılması gereken bir güç olarak görmeleri.
Her durumda gerçeği söylemekten çekinmeyen, çeşitli durumlarla yüzleşmekten korkmayan biri diğerleri için korkutucu gelebiliyor. Bu nedenle birçok insan için zeki insanlar bir tehdit unsurudur. Şunu kabul etmek gerekir ki zeki insanlar, özellikle de deha derecesinde olanlar genellikle yalnız insanlardır. Çok az insan tarafından anlaşılabilirler ve yakınlık kurarlar. Yakınlık kurduğu tipler başka insanlar açısından şaşırtıcı tipler olabilir. Çünkü onları anlamak pek kolay değildir. Kendi küçük dünyalarında yaşayan bu insanlar açısından sosyal aktiviteler varoluşsal bir değer taşımazlar ve sadece oyalamadan ibarettir. Başka insanlarla iletişim kurmak onlar açısından tükenişe katkı yapmaktan başka bir şeye yaramaz. Hayaller ve vizyonlar onları anlayabilecek, algılayabilecek kişilerle paylaşılır. Zeki insanların kafalarındaki düşünce tam da budur. Hedeflerine ulaşmak için çok çalışırlar ve dar görüşlü insanlarla yaşanabilecek aksilikler için ayıracak zamanları yoktur. İşi şansa bırakmak gibi bir durum onlar için asla kabul edilemez. Bu başkaları açısından elbette bir gerginlik gibi görünebilir ancak zeki insanların hedeflerine odaklanmaktan başka bir gayesi yoktur. Videoyu beğendiyseniz Hayat Ağacı'na abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.